Merhaba arkadaşlar. Dilin kökeni ve evrimi ile ilgili videolarda konunun biraz daha derinlerine inmeye geçen videoda başlamıştım. Buna devam edeceğiz. İnsan dilinin kökenini anlama konusunda şimdiye kadar çektiğim videolarda sık sık vurguladığım gibi en büyük sorunumuz insan diliyle hayvan iletişim sistemleri ya da hayvan dilleri arasındaki bağlantının kurulmasında olduğunu söylemiştim. Burada da esas sorunumuz daha önce Darwince evrim teorisinin özelliklerinden bahsederken ortaya koymaya çalıştığım gibi evrimde kertelilik yani yavaş yavaş aşama aşama gelişme dediğimiz durumun kavranmasındaki sorun olduğunu görüyoruz. İnsanı bir bakteriyle ya da amiple karşılaştırmak ilk bakışta abes bir şey. Çünkü fizyolojik, biyolojik özellikleri bakımından arada dağlar kadar fark olduğu söylenebilir. Ama daha önce de sözünü ettiğim gibi bir amip ya da bakteriyi insanla değil, bir amip ya da bakteriyi kendisine yakın bir başka amip ya da bakteriyle karşılaştırmak gerekiyor. Bu karşılaştırma aşama aşama her evrimin basamağında gelişen yeni özelliklerle birlikte ortaya çıkan yeni canlı türleri açısından sürdürülebilir ve sonuçta bir anlamlı sonuca ulaşmak mümkün olabilir. Şimdi bugünden baktığımız zaman insanın dil yeteneğiyle hayvanların dil yeteneğini karşılaştırdığımızda arada hiçbir bağıntı kuramayacağımız açıktır. Karşınıza çıkan herhangi bir hayvana tavuk, keçi, inek, kedi, köpek konuşun, bir takım buyruklar verin ya da bir takım uyarılarda bulunun, bir şeyler söyleyin. Doğal olarak hayvanlar size bakmayacaktır bile. Anlamayacaktır çünkü ne dediğinizi. Çünkü onlarla biz farklı evrim basamaklarında olduğumuz için kökende bir takım becerilerimiz, biyolojik özelliklerimiz ortak olsa da belli şeyleri paylaşıyor olsak da insan dili gibi son derece gelişmiş ve karmaşık bir davranış örüntüsünü hayvanlarda aynı biçimiyle rastlamak neredeyse olanaksız. Yani bunu şöyle düşünelim. Bir kediye, bir köpeğe ya da herhangi bir hayvana birdenbire arkasında bir yılan olduğunu düşünelim. Yaklaşık işte 40-50 metre ileriden yılan geliyor. Ona yılan geliyor dediğimizde hayvan bizi dinlemeyecektir bile. Dinlese bile bize bakmayacaktır bile. Söylediğimizi anlamayacaktır. Ama bir insana söylediğinizde hemen o gereğini yapacaktır. Şimdi burada aşılmaz bir sınır var gibi gözüküyor. Fakat konulara biraz daha dikkatli bir gözle baktığımız zaman aralarda bazı farklılıkların olduğunu görebiliriz. Şunu anımsamaya çalışalım. Pavlov'un şartlı reflekslerle ilgili deneylerini hatırlıyorsunuz. Pavlov bir köpeğe sürekli yiyecek verirken o sırada zil sesini kullanmaya başladığı zaman bir süre sonra köpek zil sesini duyduğunda etin geleceğini varsayarak ağzı sulanmaya başlıyordu ve biz buna klasik koşullanma demiştik. Şimdi buradaki durumun benzerlerini biz günlük hayatta sık sık karşılaşıyoruz fakat bu olaylara belli bir perspektiften, evrimsel gelişme perspektifinden bakamadığımız için çoğunlukla çıkarmamız gereken sonuçları çıkaramıyoruz. Basit bir örnek vereyim. Diyelim ıssız bir yolda gidiyorsunuz, birdenbire karşıda bir köpek belirdi. Şimdi köpekten korkuyor olabilirsiniz ya da korkmuyor olabilirsiniz. Fakat o köpeğin size bir tehdit oluşturup oluşmadığını anlamak için çok basit bir deney vardır. Onu yapabilirsiniz. Birdenbire yere eğilip elinizi yerde böyle sanki bir şey arıyorum, taş arıyormuş gibi yaparsanız, eğer karşınızdaki bir sokak köpeği ise büyük ihtimalle
hemen kaçacaktır. Neden? Çünkü bu zavallı hayvanlar sürekli insanlardan bu muameleyi gördükleri için, yani kendilerine tehdit olarak algılayan insanlar yere eğilip hemen bir taş alıp kendilerine attıkları için sizin o hareketinizle birlikte hayvan toz olacaktır, kaçacaktır. Ama eğer o bir evcil bir köpekse ve sahipleri tarafından sokağa terk edilmişse ve bunun daha ilk günlerindeyse bu hayvan sizin yaptığınız hareketi anlamayacaktır. Çünkü o taş atmayı, kendisine birilerinin taş atmasına falan alışık olmadığı için buna hiçbir anlam vermeyecektir. Dolayısıyla da kaçmayacaktır. Şimdi burada ne oluyor? Burada kendi doğal ortamında bir hayvanın belli bir davranışı kendiliğinden kavramasından öte bir başka canlı türüyle, insanlarla ilişkileri bakımından bu davranışları öğrenmesi diye bir şeyden söz ediyoruz. Peki bunun insan diliyle ilişkisi bakımından ne söyleyebiliriz? Bu aşamada kaldığımızda, yani bir kedi ya da köpeğin bir takım davranışları öğrenerek bunlara tepki vermesine bakarak onların insan sesli konuşmasıyla ilgili özellikler bakımından yerini tespit etmemiz elbette olanaklı değil. Bu açıdan da zaten çok zor. Çünkü kediler ve köpekler evrimsel açıdan bize oldukça uzak oldukları için bizdeki bir takım dilsel yeteneklerin onlarıyla göremiyoruz. Bilmem hiç izleyeniniz var mı? Sosyal medyada bazı köpek sahipleri köpekleriyle ilgili ilginç videolar yayınlıyorlar. Bunlardan birisi de şu: köpeğin en sevdiği yiyeceklerin ismini geçiren bir telefon konuşması yaptıklarında yanda ilgisiz biçimde duran köpek çok sevdiği mamaları kendisine bildiren bazı kelimeleri duyduğunda kafasını sağa sola eğerek birdenbire pür dikkat kesiliyor ve sahibinin yaptığı telefon konuşmasıyla heyecanlanmaya başlıyor. Bu bile bize şunu gösteriyor. Yani köpekler gibi konuşma yeteneği bakımından bizimle hiçbir ilgisi olmayan bir canlı bile öğrenilmiş davranışlar vasıtasıyla konuşmanın belli özelliklerine tepki vermeyi kavrayabiliyor. Bu özelliğin bir adım ilerisi olarak maymunlardan söz ettiğimi hatırlarsınız. Özellikle de vervet maymunlarının değişik avcılara karşı değişik çığlıklar çıkartarak bu çığlıklara bağlı belli davranış örüntüleri geliştirdiklerini söylemiştim. Burada aslında vervet maymunlarının köpeklere nazaran çok daha ileri bir aşamada olduklarını görüyoruz. Yani onlar belli durumlarda belli seslerle belli görüntüleri ya da belli düşmanları eşleştirerek buna uygun davranış tepkileri verebiliyorlardı. Şimdi bütün bunları anlatmamdaki amaç şu: konuyu ayna nöronlara getirmek istiyorum. Çünkü ayna nöronların ortaya çıkmasıyla birlikte insan dilinin evrim ve kökenine ilişkin kavrayışımızda çok önemli değişiklikler oldu. Ve bu değişiklikler esas olarak olumlu yönde bir takım konuları kavramamıza yol açtı. Şimdi ayna nöronlar aslında yaklaşık 20 yıl, hatta daha fazla bir süredir bilim dünyasının gündeminde. İtalya'nın Palma Üniversitesi'ndeki bazı araştırmacıların makak maymunları ile ilgili yaptıkları çalışmalar sırasında başka bir takım konuları araştırırken buldukları bir nöron çeşidi ayna nöronlar. Ve ayna nöronlar esas olarak bizim motor korteks dediğimiz insan beynindeki davranışların planlanması, yürütülmesi ve kontrol edilmesiyle ilgili beyin bölgelerinde bulunan nöron çeşitleri. Şimdi motor korteks dediğimiz bölüm primatlar ve primatlardan kuyruksuz maymunlar ve insanımsılara geçerken evrimin son aşamalarında ortaya çıkan bölümlerde kendini gösteren özellikler. Yani şöyle, motor korteks esas olarak bizim alnımızda,
alnımızın, beynimizin ön kısmında bulunan bir yerde. Bu bölüm aslında ikiye ayrılıyor. Birincisi birincil motor korteks dediğimiz tıp dilinde motor homunculus olarak anılan bir bölge. İkincisi de premotor korteks dediğimiz bir bölüm. Bu bölümler esas olarak bizim belli davranışları yürütebilmemizi sağlıyor ve bu yürütmeye bağlı olarak da ayna nöronların ortaya çıkmasından önce bile bilim insanları yaptıkları çalışmalarda insan konuşma yeteneğinin esas olarak premotor korteksle ilişkili bölgelerde olduğuna ilişkin ipuçları ortaya koymuşlardır. Yani örneğin daha önce de adını andığımız beyinde Broca alanı denilen konuşmayla ilgili bölge de buranın içerisinde kalınıyor. Şimdi ayna nöronlar dediğimiz bu özelleşmiş nöronlar, bunlar da premotor kortekste yer alıyor. Ayna nöronlarla ilgili yapılan çalışmalardan ortaya çıkan sonuçlar bize kabaca şunu gösteriyor. İnsan konuşması, konuşma becerisi esas olarak bizim motor hareketlerle ilgili davranışlarımızı yönelten beyin bölgesinin aynı bölgede dille ilgili gelişmeler de var. Şimdi bunun anlamı aslında son derece büyük. Fakat öncelikle bu ayna nöronlardan biraz bahsetmem gerekiyor. Ayna nöron dediğimiz nöronlar, birisi herhangi bir hareketi yaptığında ya da birisinin yaptığı bir hareketi izlediğimizde faaliyete geçen nöronlar oluyor. Ve dolayısıyla bu nöronların bir takım özelliklerinin olduğu söyleniyor. Yani ayna nöronlar bizim başkalarının niyetini anlamamıza, başkalarının niyetleriyle yapacağımız hareketler arasında bağlantı kurmamıza, bizim başkalarının duygularını kavrayıp onlarla özdeşleşebilmemize, yani empati yapabilmemize. Ayna nöronların bir başka önemli özelliği bizim taklit becerimizle ilgili olmaları. Yani ayna nöronlar sayesinde biz birilerinin yaptıklarını izlediğimiz zaman aynısını kendimiz de yapabilecek konuma geçebiliyoruz. Tabii burada bir parantez açarak bu ayna nöronlar konusunun çok karmaşık, bilim insanlarının 10 yıllardır üzerinde çalışmaya devam ettikleri ve üzerinde hemen her konuda anlaşmaya sağlanmamış çok boyutlu bir konu olduğunu belirtmeden geçmeyin. Yani ayna nöronlar böyle her şeyle artık çözümlenmiş, biliniyor ve dolayısıyla onlardan hareketle insan dilinin bir takım özelliklerini artık tam olarak keşfettik ya da açıklayabiliriz diye bir şey henüz söylenmiyor. Fakat ayna nöronların işleyişi, onların bizde ve özellikle şempanzelerdeki konumu ile ilgili bir takım çıkarımların sonucunda çok önemli bazı sonuçlara ulaşmış durumdayız. Bu ayna nöronların önemini anlamamız için bir takım konulara bakmamız gerekiyor. Yani bir futbolcunun rakiplerinden koptuğunu, orta sahadan kaleye doğru tek başına gittiğini ve gol atmak üzere olduğunu düşünelim. Şimdi o takımın taraftarlarının milyonlarcası televizyonda ya da işte statta bu olayı izlerken o futbolcunun yaşadığı heyecanın hemen hemen aynısını o taraftarlar da yaşayabiliyor. Sonrasında futbolcu gol attığı zaman yaşadığı sevinci ve onun sevincine ortak olan sahadaki seyircileri ve ekran başında kendilerini havaya fırlatarak sıçrayan insanların sevincini düşünün. Yani bu ilk bakışta biz sürekli tanık olduğumuz bir özellik olduğu için bunun anlamını pek kavrayamıyoruz ama bunun bir benzerini hayvanlarda düşünmek olanaksız. Yani örneğin bir tavuğun, bir keçinin, bir kedinin böyle bir şey yapmasının hiçbir şekilde hayal edemeyiz. Ama örneğin köpekler bizim sevincimize ortak olup onlar da
hoplayıp zıplayabilir. Çünkü bu konuda köpekler binlerce yıldır insanlarla çok yakın özdeşleşme içine girdikleri ve bir takım özellikleri nedeniyle sürekli bir seçilime uğradıkları için köpeklerin bize yakın bazı özelliklerinin olması o kadar garip değil. Ama benzer biçimde sevinme olayı şempanzelerde ve diğer primat türlerinde de bu yoğunlukta olması da görülebiliyor. Şimdi tarihsel süreçte insanlardaki bu özdeşleşme ve duygu bulaşması konusunun çok önemli sonuçlarının olduğunu biliyoruz. Yani o kadar ki hatta siyaset teorisiyle ilgili bir takım tartışmalarda faşizmin yükseldiği dönemlerde özellikle Franco ve Salazar gibi faşist diktatörlerin kendi toplumlarını yönetmekte 3F'den yararlandıkları sık sık söylenir. 3F nedir? İşte fado, futbol, fiesta. Yani fado bir tür işte bizdeki arabeske benzer müzik. Fiesta, eğlence, oyunlar. Futbolda bildiğimiz futbol. Şimdi bu sadece 20. yüzyıldaki bir takım faşist liderlerin kendi toplumlarını yönlendirebilme ve onları kontrol edebilmek için başvurdukları bir yöntem değildi. Geçmişte de bu çok yaygın biçimde kullanılıyordu. Hatta hepinizin bildiği gibi Gladiator filminde, ünlü Gladiator filminde örneğini gördüğümüz gibi eski Roma İmparatorluğu döneminde yüz binlerce kişinin bulunduğu hipodromlar vardı. Bu hipodromlarda en fazla birkaç ay arayla imparatorlar çok büyük gösteriler düzenlerlerdi. Ve bu gösterilerde gladyatör savaşları, onun dışında başka at yarışları, başka eğlenceler vardı. Ve bu eğlenceler sırasında sonsuz ekmek, yiyecek halka dağıtılırdı. Dolayısıyla Roma imparatorlarının ve Bizans imparatorlarının sömürgelerden elde ettikleri büyük kaynakların bir kısmını halkı kendilerine bağlı tutmak ve onları oyalamak için bu tip şeylerle, bu tip organizasyonlarla sürdürdüklerini biliyoruz. Verdiğim bu örneklerle şunu anlatmaya çalışıyorum. İnsan türünde kendi türdeşlerinin sevincine ortak olma ya da üzüntüsünü paylaşma yönünde bir eğilim var. Bu eğilimi sağlayan, geçmişte bununla ilgili kapsamlı ve doğru açıklamalar yoktu. Fakat ayna nöronlar bulunduktan sonra bu sürecin aslında ayna nöronlar sayesinde gerçekleştiğini biz bugün anlamış durumdayız. Yoksa şöyle düşünün, örneğin ben size kanarya diyorum. Ben kanarya dediğimde, kanarya sesini duyduğunuzda sizin zihninizde ötücü, güzel, şirin bir kuş beliriyor. Ve bu sarı kuşun öterkenki halini hayal edebiliyorsunuz. Şimdi yalnızca olgusal düzeyde baktığımızda bir kanarya sesini çıkartmayla sizin zihninizde kanarya görüntüsünün belirmesi ve onun bütün özelliklerini canlandırabilmeniz aslında mucizevi bir olay gibi gözüküyor. Peki bu nasıl oluyor? İşte bu olayı gerçekleştiren en önemli özelliklerden birisinin ayna nöronlar olduğu bugün ortaya çıkmış durumda. Dolayısıyla ayna nöronların varlığı bizim sese dayalı insan konuşmasının gelişmesini anlamamız açısından günümüzde kilit önem taşıyor. Bu kilit önemin ipuçlarını daha önce vervet maymunları ile ilgili verdiğim örnekte anlatmaya çalışmıştım. Ki benzer örnekler başka bazı hayvan türleri açısından da geçerli olduğunu söylemiştim. Örneğin fillerden, balinalardan örnek vermiştim. Onlar da sesler vasıtasıyla birbirleriyle belli konularda anlaşıp
birbirlerini uyarabiliyorlardı. Hatta topluluktaki belli bireylerin kendi özel ses künye diyeyim, ses künyeleri vardı ki biz buna isim de diyebiliyoruz. Bu isimlerle birbirlerini tanıdıklarını daha önce söylemiştim. Şimdi ana nöronların bu özelliğinden yola çıkarak aslında karşımızda şöyle bir problem var gibi gözüküyor. Şimdi biraz önce ayna nöronların esas olarak premotor kortekste bulunduğunu söylemiştim. Şimdi premotor korteks esas olarak hareketlerin yönlendirilmesi, planlanması ve kontrol edilmesiyle ilgili beyin bölgesi. Şimdi evrimsel basamaklara yakından göz attığımızda beynin gelişmesinde bir takım aşamalar görüyoruz. Beyin katman katman en basit canlılardan başlayarak katman katman gelişiyor. Örneğin bugün bizim iç organlarımızın çalışması, bir takım refleksif davranışlarımızın yönlendirilmesi gibi en temel faaliyetlerimiz esas olarak beyin sapı ve limbik sistem dediğimiz sistemde yer alan beyin bölümleri tarafından yönlendiriliyor. Fakat memelilerle birlikte bu otomatik davranışların azaldığını, buna karşılık içgüdüsel ve refleksif davranışların esas olarak öğrenmeye dayalı davranışlarla tamamlanarak geliştiklerini daha önce anlatmıştım. Dolayısıyla insan beyninin de bulunan neokorteks dediğimiz, yani yeni beyin kabuğu bölgesi esas olarak öğrenmeye dayalı davranışların yönlendirildiği bir bölge. Şimdi bu bölgenin en son insanla birlikte gelişmiş olması, insan davranışlarının çoğunluğunun bu bölge tarafından yürütüldüğü anlamına geliyor. Bu bölge aynı zamanda yapılan çalışmalarla insan dilinin yönlendirildiği ve insan dilinin değişik özelliklerinin kontrol edildiği değişik alanları da içeriyor. Şimdi neokorteks açısından baktığımızda primatlar ve dolayısıyla da büyük kuyruksuz maymunların hemen hemen beyin yapıları bizimle aynı. Gözle görülür bir farklılık yok. Esas farklılıklar ise örneğin daha önce de sık sık andığımız gibi şempanzelerle %99'a yakın bir genetik ortaklığımız var. Ve bu genetik ortaklığın bu boyutta olması onların beyninin bizim beynimizle hemen hemen aynı maddi koşullara sahip olduğunu, işte çok küçük bazı farklılıkların bulunduğunu ve bunların neler olduğunu tam belirlenemediğini, ama bunların içinde bazılarının bizdeki dilin özelliklerini kavranması açısından önemli olduğunu daha önce anlatmıştık. Şimdi maymunlar, özellikle de şempanzelerin beyin yapısı bizimkinle aynı olduğuna göre doğal olarak onlarda da ayna nöronların varlığını görüyoruz. Nitekim ayna nöronlar maymunlarda olduğu değişik türler üzerine yapılan çalışmalarla çok net biçimde ortaya kondu. Şimdi premotor korteksin ve birincil motor korteks dediğimiz, yani beynin ön lobunda bulunan bizim öğrenmeye dayalı davranışların bütünü ve otomatik hareketlerimizi yönlendiren bölgelerin aynı zamanda dille ilgili bölgeler de olması mantıken bizde şunu ortaya çıkarıyor. Demek ki insan dilinin gelişmesi aslında insan motor hareketleri ve öğrenilmiş hareketlerin yönetilmesiyle ilgili bölgelerden yönetiliyor. Dolayısıyla dilin kökenini araştırırken, insan dilinin kökenini,
uzaklara bakmamıza gerek yok. Biz insan dilinin ona ayırt edici özelliklerini veren, yani ayırt edici özellikler derken hayvan dillerinde, hayvan iletişim sistemlerinde göremediğimiz çift eklemlilik, dil bilgisel özellikler, sentaktik bazı özelliklerin neden insan dilinde olduğunu araştırırken bunların ortaya çıktıkları noktanın tekrar insan beyninin motor hareketler ve öğrenmeye dayalı davranışların yönetildiği bölgeden kaynaklandığını göz ardı edemeyiz. Demek ki insan dilini kavrayabilmemiz için bizim dil bilgisel yapıların ve insan diline ayırt edici özelliklerini veren çift eklemlilik ya da sentaktik bazı özelliklerin nereden çıktığını anlayabilmemiz için bu özelliklerin harekete bağlı beyin bölgelerinden birlikte geliştiklerini söylememiz gerekiyor. Ya da bunu şöyle de ifade edebiliriz. Belki de son kurduğum cümle biraz muğlak ve anlaması zor olmuş olabilir. Bu sözlerle aslında şunu anlatmaya çalışıyordum. Yani bizim konuşmamız, sese dayalı konuşmamız aslında bizim yürütmekte olduğumuz bir takım davranışların tercümesi ve bunların dile getirilmesi için geliştirilmiş özellikler bütünüdür. Ki bu söylediğim aslında daha önceki bir ilkemizi doğrulamış oluyor. O ilke de şuydu: canlılığın gelişiminde yeni türlerin ortaya çıkmasıyla birlikte meydana gelen yeni bir takım özelliklerin gökten zembille inmeyeceğini, bunların esas olarak yaşamsal temel faaliyetlere bağlı olarak gelişmek zorunda olduğunu söylemiştim. Yani yaşamsal temel faaliyetler nelerdi? Canlının beslenmesi, kendi güvenliğini sağlaması, üreme davranışı ve kendini koruma içgüdüsü. Yani bunları sağlamaya yönelik faaliyetler bütün canlıların, bütün canlı türlerinin temel faaliyetleriydi. Bu temel faaliyetlere bağlı olarak bir takım başka özelliklerin zaman içerisinde ortaya çıkması evrimde sonra ortaya çıkan bir durumdur. Yani buna sayısız örnek vermiştim. Örneğin hatırlayacağınız gibi işte balıkların güçlü çeneleri geliştirmişler. Zaman içerisinde bu çeneler balıkların karaya çıkmasıyla birlikte balıkların çene yapılarının değişmesiyle birlikte çene kemiklerinin bir kısmı işitmeye yönelik titreşimleri algılayabilecek özellik haline gelerek kulağın ortasındaki işte çekiç, üzengi, örs kemikçiklerine dönüşmüşlerdi. Ve dolayısıyla kulağımızın içinde bulunan bu küçük kemiklerin duymayla ilgili kazandıkları özellik evrimsel yürüyüş içerisinde başlangıçta bu kemikler için olabilen bir şey değildi. Şimdi aynı durumu ağız ve dil özellikleri bakımından da anlatabiliriz. Dil derken tat alma organı olarak dilden söz ediyorum. Şimdi dil esas olarak besinleri yemek, onları tatmak ve yemek yeme, besin alma işlemiyle ilgili bir özellikti. Fakat insanın ortaya çıkmasıyla birlikte ağızın ve ağızdaki bir takım organların yapılarının konuşmayı olanaklı kılabilecek bir biçimde seslerin uygun biçimde çıkarılması için bir takım adaptasyonlardan ve değişikliklerden geçmesi bizim ses kutumuzu, yemek borusuna soluk borumuzun bağlandığı bölgeden itibaren ağız çevresinin yeniden yapılanmasını, ses kutumuzun aşağıya inmesini, böylelikle değişik sesleri zorlanmadan çıkartabilir hale gelmemizi, buna paralel olarak örneğin dilimizin kökünde bulunan hyoid kemiğinin gelişmesiyle birlikte bu hyoid kemiği sayesinde çok
nüanslı, ince sesleri bile çıkartabilir hale gelmemizden söz etmiştim. Şimdi bizim yaşadığımız bu ses kutusundaki dönüşümlerin aynısı maymunlarda ve büyük primatlarda, kuzenimiz şempanzelerde gerçekleşmedi. Aynı genetik yapıyla ortaya çıkmış da olsak bizim ağzımızı ve ağzımızdaki değişik organların oluşturulmasında faaliyette bulunan genler maymunlardaki şempanzelerdekilerle aynı olmuş olsa bile ortaya çıkan sonuç farklı olmuştur. Neden? Çünkü bizim çevremizle kurduğumuz, sadece bizim değil, bütün gelişmiş canlı türleri sadece genetik, fizyolojik, biyolojik yapılarıyla değerlendirmek çok yanlış olur. Onların çevreleriyle kurdukları ilişkideki etki tepki mekanizmalarına bakmamız gerekiyor. İçinde yer aldıkları niş içerisinde geliştirdikleri davranış örüntüleri ve bunlarla birlikte yaptıkları geliştirdikleri yeni davranışlarla birlikte vardır. Bizim sese dayalı konuşma özelliklerini geliştirme yolunda belli adımlarla ilerlerken maymunların bunu yapmamaları sonuçta bugün ortaya çıkan büyük farkı yaratmıştır. Tabii şimdi o zaman akla şu geliyor. Peki insandaki hangi koşullar dilin geliştirilmesi yolunda çok önemli bir seçilim baskısı oluşturup sese dayalı insan konuşması gelişti? Buna karşılık maymunlarda sese dayalı konuşmanın evrimleşmemesinin nedeni neydi? Neden onlar böyle bir ihtiyaç duymadılar? Ve maymunlar birbirleriyle iletişim kurarken harekete, jestlere ve mimiklere dayalı iletişim biçimini temel alırken biz bunlardan yola çıkmış olsak da hareket, jest ve mimiklerin yanı sıra sese dayalı konuşmayı giderek ön plana almaya başladık. Zaten sese dayalı konuşmanın bizde bir canlı türü olarak öne çıkması ve insan türüne büyük avantajlar sağlamasıyla birlikte canlılık tarihi içerisindeki en büyük atılımlardan birini Homo sapiens sapiens atmış oldu. Bu videoları çekerken ilk başta şunu anlatmaya çalışmıştım. Bizden önce yaşayan yaklaşık 22 insanımsı tür vardı. Bu insanımsı türlerin istisnasız hepsi zaman içerisinde yok oldular. Yani soyları tükendi. Buna rağmen günümüz modern insanını oluşturan Homo sapiens sapiens'in yaklaşık 200 bin yıl önce Doğu Afrika'nın Rift Vadisi'de evrimleştiği kabul edilen, genel olarak bu kabul ediliyor. Homo sapiens sapiens'in ayakta kalması ve bugünkü tırnak içinde diyeyim başarılara ulaşmasını sağlamasının temel nedeni insan dilinin sese dayalı olarak günümüzdeki yetkinliğe ulaşmış olmasıdır. Şimdi bu dediğimin çarpıcı bir örneği olarak değişik antropolojik araştırmalardan bilim insanlarının ortaya koydukları bazı görüşlere değinmek istiyorum. Örneğin hemen hemen yaklaşık bundan 10-12 bin hatta 14 bin yıl önceki göçebe ve avcı toplayıcı koşullarda yaşayan bazı toplulukların dilleriyle ilgili yapılan araştırmalarda bilim insanları çok şaşırdılar. Çünkü bu insanların dilleri, yaşantıları o kadar geri ve tırnak içinde ilkel gözükmesine rağmen dilleri son derece gelişmişti. Her bir böylesi toplulukların her birinin dilinde modern dillerin çoğunda görmeyeceğimiz bir takım nüanslar, ayrıntılar, modern dillerin bir kısmının kapsamadığı bir takım farklı özelliklerin bunlarda olduğu görülmüştü. Dolayısıyla bu antropologlar ve dil bilimciler şu sonuca varmışlardı. Yani bir toplumun konuştuğu dille
onun sosyolojik, ekonomik olarak bulunduğu gelişme aşamasında arasında hiçbir ilişki yok. Peki bu neyi gösteriyor? Bu da bize şunu gösteriyor. Benim videoların başında söylediğim tespitin bir anlamda doğrulanması. Homo sapiens sapiens'i kendisinden önceki insan türlerinden ayıran temel özellik onun sese dayalı konuşma biçimini geliştirmedeki başarısıdır. Dolayısıyla bu başarı arttığı ölçüde onun ilerlemesi, tırnak içinde bir ilerleme tabii. Çünkü başka açılardan bakıldığında bugün bizim uygarlığımızın sağladığı ilerlemeleri bazıları gerileme ya da olumsuza doğru gidiş olarak da değerlendirebiliyorlar. Ama bu ayrıntılara, bu tartışmalara girmek şu an benim konum değil. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Homo sapiens sapiens'in başarısı esas olarak Homo sapiens sapiens'in sese dayalı konuşma özellikleri bakımından kendinden önceki türlerin çok çok ötesine geçebilmiş olmasıdır. Kuşkusuz bunu da sağlayan bazı küçük adımlardı. Bu küçük adımların neler olduğunu bilim insanları bugün net olarak ortaya koymuş değiller ama en azından ayna nöronlarla ilgili yapılan çalışmalar, buna bağlı olarak örneğin FOXP2 geni gibi bir takım genlerin insan konuşmasında oynadıkları role ilişkin ilginç bulgular bize şunları gösteriyor ki yani Homo sapiens sapiens'in dilsel bakımdan sağlamış olduğu büyük atılım ve gelişme onun başarılarının temelini oluşturuyordu. Bu konuya devam edeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.